Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'yu kullanarak bir park sensörü projesi yapacağız. Peki projemizi yaparken neleri kullanacağız? Bir tane Pino kontrol kartı, buzzer modülü, mesafe sensörümüz, pilimiz, pil şapkamız, 2 adet bağlantı kablomuz, bir tane USB kablomuz ve tasarımımız ile devremizi birleştirmek için silikon tabancamız. Hemen pilimi kenara alıyorum. Modülümü ve sensörümü nasıl bağlıyordum bunu hatırlayalım. Buzzer modülümüzün üzerinde mor renkli bir etiket bulunmakta. Bu şu anlama geliyordu. Pino kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara buzzer'ımızı bağlayabiliriz. Hemen buzzer'ımızı bağlantı kablosu yardımıyla seçmiş olduğum mor kapılardan birine bağlıyorum. Ben 2 numaralı kapıya bağlıyorum. Şöyle koydum. Buzzer'ımız bize projemizde uyarı verecek. Uyarı vermesi için kullanacağız onu. Ve mesafe sensörümüz. Mesafe sensörümüz önündeki engelleri algılıyordu ve mesafeyi ölçebiliyordu. 0 ile 400 santim arasında ölçüm yapıyor. Peki hangi kapılara bağlıyorduk? Üzerinde mor yeşil etiket vardı. Bu şu anlama geliyordu. Pino kontrol kartı üzerindeki mor ve yeşil etiketli alanlara bağlayabiliriz. Yani 5 ve 6 numaralı kapılar bizim mesafe sensörümüz için uygundur. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla onun bağlantısını da oluşturuyorum. Evet. Artık Pino kontrol kartımızı bilgisayarımıza bağlayabiliriz. Şöyle bir ucunu bilgisayara takıyorum. Diğer ucunu Pino kontrol kartıma. Harika. Bilgisayarımdan Enblok programını açıyorum. Enblok programını açtıktan sonra Pino kontrol kartımızı kodlayabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Hemen uzantılara geldim. Uzantıları yönet dedim. Arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve çıkan Pino eklenti paketini indir diyerek indiriyorum. Daha sonra karşımdaki sayfayı çarpıya basarak kapatıyorum. Uzantıları kontrol ediyorum. Pino seçili mi? Evet seçili ama Arduino da seçili. Arduino ile işlem yapmayacağımız için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara geldim. Arduino Nano seçili mi? Evet. Bağlan diyorum. Seri port diyorum. Çıkan COM değerini seçiyorum. Bu sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Şu anlama geliyor. Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismi. Ben hemen COM6'yı seçili hale getiriyorum. Sonrasında bağlan deyip aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Yazılım güncellemesi yapmamız da Enblok yazılımı ile Pino kontrol kartımızın haberleşmesini sağlamakta. Ya da diyelim ki daha öncesinden kod yazdık, kartımıza yükledik, kartımızın içini silmemize yarıyor. Veya bir proje yaptık, projemizin bağlantısından, kodlarından, tasarımından, her şeyinden eminiz ama çalışmıyorsa hemen aygıt yazılım güncellemesi yapmamız gerekiyor. Kapat diyorum. Artık kartımız kodlanmaya hazır. Robotlar bölümüne girdim. Şimdi önce bir buzzer'ımızdan ses çıkartalım. Buzzer'ımdan ses çıkarmak için buzzer durumunu değiştir kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlı? 2. Gelip buradan 2 numarayı seçili hale getiriyorum. Şöyle yanlış kod bloğunu aldım. Buzzer durumunu değiştir değil, buzzer ses çıkar diyorum. Geliyorum 2'yi seçtim. Diğeriyle de çıkartabilirsiniz. Fakat ben notayla çıkartmak istediğim için bu kodu kullanacağım. Nota olarak kendime G4 notasını seçtim. Yarım saniye değil 1 saniye çalsın istiyorum. Yanlışlıkla kodun üstüne 2 kere tıkladım. Olaylardan boşluk tuşunu alıyorum. Ve şimdi boşluğa basıyorum. Her basmamda 1 saniye boyunca çalıyor. Harika. Şimdi mesafe sensörümüzden değer okuyalım. Mesafe sensörümüzden değer okumak için robotlara gidiyorum. Mesafe sensörü kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlı? 6. Gelip buradan 6'yı seçiyorum. Karakterime söyletmek istediğim için görünümden merhaba deyi aldım. Ve mesafe sensörümün kod bloğunu merhaba deyin içine yerleştirdim. Kontrolden sürekli tekrarlı koduyla merhaba deyi de birleştiriyorum. Ve bunu da bir olaya bağlıyorum. Yeşil bayrak. Yeşil bayrağa tıkladığımda gördüğünüz gibi şu an değerleri ölçüyor. Elim yaklaştıkça küçülüyor. Uzaklaştıkça gördüğünüz gibi değerlerim artık büyüyor. Gayet güzel. 2 kartım da çalışıyor. Buzzer'ım ve mesafe sensörüm. Peki projemizi yaparken hangi tasarımın üstüne sabitleyeceğiz ona bakalım. Hemen alıyorum. Evet.
Benim bir tane minik arabam var. Ben şimdi yapmış olduğum projemi arabamın üzerine sabitleyeceğim. Eğer sizlerde daha büyük araba varsa veya kamyonlarınız varsa onlara sabitleyebilirsiniz. Ya da eviniz varsa bir tane oyuncak eviniz, ona da sabitleyebilirsiniz. Ben arabamın üzerine sabitleyeceğim. Ve arabam engellere yaklaştıkça, eğer çok uzaktaysa engeller, şu şekilde hemen yeşil bayrağa basıyorum. Engeller şu aralıktaysa, uzaktaysa bana uzun bir ses çalsın. Yani acil olmadığına dair bir ses çalsın. Ama elim yaklaştıkça bu ses aralığı sıklaşsın istiyorum. Aslında bu şu an günlük hayatta araçlarda da olan park sensörünün sistemi. Aracımız park alanına yaklaştıkça daha sık aralıklarla ses çıkartmakta. O zaman hemen algoritmamızı oluşturalım ve kodlarımızı yazmaya başlayalım. Ben kendime bir mesafe aralığı belirleyeceğim. Eğer benim engelim veya park edeceğim alanım, ben alana 10 santimden daha yakın bir duruma geldiysem bana sık ses çalsın. İlk aralığım 10 santim. Daha sonra benim aralığım 10 santim ile, yani şu aralık ile 25 arasındaysa biraz daha uzun ses çalsın istiyorum. 25 ile de 35 arasındaysa daha da uzun ses çalsın. Eğer 35 santimden daha uzaktaysa zaten ses falan çalmasını istiyorum. O zaman hemen kodlarımızı oluşturalım. Benim 3 tane koşullu ifadeye ihtiyacım var. Kontrole geliyorum ve eğer ise kodunu alıyorum. İlk aralığımızı küçük olma durumunu yapalım. Yani diyelim ki 10 santimden küçükse benim mesafemin aralığı, kaç numaralı kapıydı burası? 6. 10 santimden küçük ise benim buzzer'ımdan ses çıksın. Kaç numaralı buzzer? 2. 2'yi seçiyorum. Notası G4. Yarım saniye değil, çeyrek saniye çalsın. Ve sonrasında pino buton durumunu değiştir diyorum. 2 numarayı seçiyorum ve düşük ile sustur diyorum onu. Şimdi bunu bir deneyelim hemen. Sürekli kontrolün tekrarlarının içerisine alıyorum. Bir olaya bağlıyorum. Boşluk. Şimdi boşluğa bastım. Şu an gördüğünüz gibi ses çalmıyor. 10 santimden daha büyük değerler var çünkü. Yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi sürekli çalıyor. Çal sus deseydim eğer, yani çal sus dedim daha doğrusu ama araya bir saniye koyayım hemen. Şöyle 0.3 diyeyim. Tekrardan geliyorum. 0.3 diyeyim. Şimdi boşluğa basıyorum. Biraz daha sık isterseniz eğer buradaki aralığınızı küçültebilirsiniz. 0.07 yapıyorum. Şimdi başlatıyorum tekrar. Boşluğa bastım. Ses yok. Biraz daha sık oldu. Gayet güzel. Şimdi ondan küçük olma durumunu yaptım. Şimdi ondan büyük ve 25'ten küçükse bölümünü yapalım sizlerle birlikte. Durduruyorum kodlarımı. Sürekli tekrarların içerisinden bir çıkartıyorum. Geliyorum, bir tane daha eğer ise aldım. Şimdi buradaki eğerin içerisinde ben 2 tane durum yapacağım. Ne yazacağım buraya? Ondan büyük ve 25'ten küçük. 2 koşullu ifadeyi de aynı anda kontrol etmesini istiyorum. Böyle durumlarda işlemlerdeki V kod bloğunu alıyorum ve şimdi bunun içerisini dolduracağım. İsterseniz kopyalayabilirsiniz. Burada elimizle yazalım. 3. kodda kopyalarız artık. Geliyorum hemen. Önce büyük olma durumunu yapacağım. Ondan büyük olma durumu. Mesafe sensörüm kaçıncı kapıdaydı? 6. Diyorum ki ondan büyük. Ve şimdi geliyorum. Bir tane de küçüktürü alıyorum. Kaç numaralı kapıydı? 6. Seçiyorum hemen. Şöyle yerleştirdim. 25'ten küçük. Şöyle ucundan tutarsanız çok rahat bir şekilde yerine yerleştirebilirsiniz. Artık bu aralıktaysa 1 saniye boyunca çalsın istiyorum. Geliyorum, buzzer durumunu aldım. 2 numaralı buzzer'ı G4 notasında yarım saniye çalsın istiyorum. Bunu da 1 saniye boyunca
durup çalarak devam etsin istiyorum. Hemen buzzer durumunun 2 numaralı kapısını ne yap? Düşük yap diyorum. Şimdi bunu da hemen bir hızlıca kontrol edelim. Sürekli tekrarlaya aldım. Bir olaya bağladım. Yeşil bayrağı bastım. Şimdi gördüğünüz gibi 10'dan da büyük, 25'ten de küçük. Şimdi gördüğünüz gibi artık yarım saniye aralıklarla çalıyor. Daha fazla yaklaşırsam gayet güzel. Şimdi bir de daha uzun çalma bölümünü yapalım. Hemen eğerin içerisinden çıkartıyorum. Onu da deneriz. Bu sefer kopyalayarak devam edeceğim. Şuradaki bölümümü bir küçülteyim. Eğer ise kodunu kopyaladım hemen. Şimdi buraya ne yazacağım? Bu sefer artık 25'ten büyük ve 35'ten küçük ise benim 2 numaralı buzzer'ım 1 saniye boyunca çalsın, dursun istiyorum. Hatta şuralara da saniye ekleyelim. Aynen. Şimdi sürekli tekrarların içine alalım ve yeşil bayrakla bir kontrol edelim. Bastım yeşil bayrağı. Şu an hiç engele yakın değilim. Engele biraz yaklaştım. Biraz daha yaklaştım. Biraz daha yaklaştım. Gayet güzel. Şimdi artık kodlarımı içerisine yükleyebilirim. İsterseniz şurayı 1 saniye yerine 0.5 yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Ben yine 1'de bırakıyorum. Kodlarımı içerisine yüklemem için yeşil bayraktan ayırıyorum ve robotlardaki Pino programını alıyorum. Sağ tıklayıp Arduino'ya yükle diyorum. Yükleme işlemi başlamak için tekrar Arduino'ya yükle diyorum ve artık yükleme işlemi başlıyor. Yazdığım kodlar Pino kontrol kartımın içerisine yüklenecek. Yükleme işlemi bittikten sonra pilimizi de çalıştıracağız. Ve tasarımımızı hızlı bir şekilde devremiz ile birleştireceğiz. Yükleme devam ederken kartları çıkartmıyoruz, kabloları ellemiyoruz. Evet, yüklemem bitti, kapat diyorum. Şöyle kablomu çıkartıyorum. Bir kere de pil takılıyken kontrol edelim. Pilimi taktım. On-off'u on'a getirdim. Şu an çok uzakta. Hiçbir şekilde yaklaşmıyor engel. Biraz yaklaştı. Uzun çalıyor. Biraz yaklaşıyorum. Biraz daha yaklaştı. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Hemen on-off'tan off'a getiriyorum. Şimdi ise tasarımına sabitleyeceğim. Evet çocuklar, şu anda yapmış olduğum devrimi tasarımım ile birleştirdim. Şu şekilde arabama sabitledim. İsterseniz siz bunu bir otopark alanına yapabilirsiniz. Otopark alanında mesafe sensörü olur ve park alanına gelen araçlara da sinyal verebilirsiniz. Ben şimdilik arabama yaptım. İsterseniz ya da eviniz varsa evinize de yapabilirsiniz diye demiştim zaten. Şimdi on-off bölümünden on'a getiriyorum ve hemen bir engel getirdim. Gayet güzel. Şu an çok yakınım. Dikkat, riskli bölgedesin diyor. Biraz uzaklaştırdım. Biraz daha kısa aralıklarla çalıyor. Biraz daha uzaklaştım. Şöyle. Şöyle yakınlaşıyorum. Evet, daha uzun. Daha kısa. Daha da kısa. Aynen. Gayet güzel bir şekilde projemiz çalışıyor. Sizler de mesafe sensörünüz, buzzer'ınız ve Pino kontrol kartınızla böyle bir proje yapabilirsiniz. Pino ile böyle keyifli projeler yapmak oldukça kolay ve eğlenceli. Videolarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.